Mercedes Vito ile birlikteyiz. Mercedes, Vito'yu yenileyerek çok daha dikkat çekici bir hale getirdi. Ama Vito'nun yenilikleri tabii ki sadece dış görünümüyle sınırlı değil. O yüzden gelin vakit kaybetmeden Vito'yu incelemeye başlayalım. Yeni nesil Vito önden bakıldığında artık çok daha genç görünüyor. Bunda yeni tasarım, arkaya doğru incelen farların büyük payı var. Profilden bakıldığında 5.1 metrelik minibüs olduğunu çekinmeden ortaya koyan Vito'nun arkası ise artık çok daha farklı. Eski neslinde tavandan tampona kadar devam eden stop lambalarının yerine artık çok daha mütevazi, küçük boyutlu stop lambaları kullanılmış. Vito'nun iç mekanı da dışı gibi yepyeni. Burada cam kumandalarından havalandırma kanallarına kadar neredeyse her şey değiştirilmiş. Aslında iyi de olmuş çünkü bir önceki nesil Vito'da orta konsoldaki düğmeler göze biraz kalabalık görünüyordu. Şimdi ise orta konsolda basit düğmelere sahip ve kolay kullanılan bir müzik sistemi, onun altında da manuel ayarlara sahip klima düğmeleri yer alıyor. Göstergeler ve direksiyon simidi de yeni. Göstergelerin hem tasarımı çok şık hem de kolay bir şekilde okunuyor. Direksiyon simidi ise tasarımıyla gerçekten göze çok hoş görünüyor. Çok sportif bir tasarımı var ve ele iyi oturan yapısıyla da bence övgüyü hak ediyor. Benim kokpitle ilgili tek eleştirim bir önceki nesil Vito'da olduğu gibi yeni Vito'da da elinizin altında cep telefonunuzu ve cüzdanınızı koyabileceğiniz yerlerin olmaması. Ayrıca bardaklığın sürücünün uzağında bu şekilde konumlandırılmış olması da bence bir eksiklik. Neyse canım, sürücüyü ilgilendiren eksiklikler bu kadar. Gelelim aracın içindeki yolcuları nelerin beklediğine. Burada sürücü haricinde 8 yolcu için yer sunuluyor. 2 tanesi hemen sürücünün yanında ve yetişkinlerin rahatlıkla oturabileceği alanı sunuyor. Ama tahmin edebileceğiniz gibi asıl eğlence arka koltuklarda sunuluyor. Dizilişi değiştirilebilen ve istenirse tamamı yerinden sökülebilen 6 adet bağımsız koltuk arka sırada binek otomobillerde bulamayacağınız diz ve baş mesafesini sunuyor. Bunlara ek olarak tam kapasiteli, yani sürücü dahil 9 kişilik kullanımda bile hala yükleriniz için alan sunuluyor olması çok büyük bir avantaj. Bu da Vito'yu sayıca geniş aileler için çok iyi bir alternatif haline getiriyor bence. Gelelim Vito'nun motorine ve sürüş özelliklerine. Kullanmış olduğum 111 CDI diye adlandırılan Vito'nun kaputunun altında Renault tarafından geliştirilen 1.6 litrelik dizel motor görev yapıyor. Son dokunuşlarını Mercedes mühendislerinin yaptığı bu Renault motoru 114 beygir güç ve 270 Nm tork üretiyor. Motor rakamsal olarak çok iddialı olmayan gücünü 6 ileri manuel şanzıman vasıtasıyla Vito'nun ön tekerleklerine aktarıyor. Yani kısacası bu Vito önden çekişli. Performansı nasıl derseniz, böylesine küçük hacimli bir motor ve 2 tonluk bir gövdeyi düşündüğünüz zaman performansının ancak makul seviyede olduğunu söyleyebilirim. Kalkış esnasında zaten bu güçsüzlüğü hissediyorsunuz ama normal kullanım sırasında çok alt devirlerde kalmazsanız böyle bir cansızlık söz konusu olmuyor. Ben kullandığım süre içerisinde motorun çekiş özelliklerini yeterli buldum açıkçası. Tabii burada bir parantez açmam gerektiğini düşünüyorum. Ben aracı sadece yüksüz bir şekilde kullandım. Yani aracın yüklü bir şekilde nasıl bir performans sergileyeceğini açıkçası deneyimleme fırsatım olmadı.
Vito'nun süspansiyonlarını binek otomobillerle kıyaslamak olmaz ama genel olarak bir değerlendirme yapmak gerekirse konforlu olduğunu söyleyebilirim. Tabi düzgün asfalttan ayrılmadığınız sürece. Bozuk zeminlere girdiğiniz zaman tahmin edebileceğiniz gibi bir ticari araç olduğundan dolayı süspansiyonlar ve arkadaki koltuklar biraz ses yapıyor. Ben Vito'yu sadece 2 gündür kullanabiliyorum ve bu süreçte doğru değerleri yakalayabilmek için inanın 185 kilometre yol yaptım. Şu anda yol bilgisayarında bana 7,9 litrelik bir yakıt tüketim ortalaması gösteriliyor. Kullanmış olduğum mesafenin büyük bir çoğunluğunu İstanbul'da şehir içi trafikte gerçekleştirdim. O nedenle tüketim değeri nispeten biraz yüksek çıktı. Ama kullanım stilinize ve kullandığınız güzergaha göre bu yakıt tüketimi kesinlikle daha düşük olacaktır diye düşünüyorum. Mercedes Vito 111 CDI benim performansla işim olmaz. Yeter ki 7 kişilik vanlardan daha geniş yaşam ve yükleme alanı olsun diyenler için adeta biçilmiş kaftan olma özelliğine sahip. Eğer siz de öyle diyenlerdenseniz Mercedes Vito'yu daha yakından incelemenizi önerebilirim. Görüşmek üzere.